İlk olarak 28 Haziran 1914'te Sırbistan asıllı Gavrilo Princip adındaki bu kişi Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'a bir suikast düzenleyerek öldürdü. Bunun üzerine deliye dönen Avusturya Macaristan İmparatorluğu bunu bizzat Sırbistan'ın yaptığını düşünerek savaş ilanı verdi. Hemen ardından müttefiki olarak gördüğü Almanya'ya bir mektup yollayıp Sırbistan'a savaş ilan ettim, yanında yer alır mısın şeklinde bir soru iletti ve Almanlarsa her zaman desteklerinin tam olduğunu belirten bir cevap yazısı gönderdi. Böylece Almanya'yı arkasına alan Avusturya Macaristan Sırplara çok ağır ambargoların bulunduğu bir liste gönderdi. Fakat Sırbistan bunları reddedince karşılıklı olarak birbirlerine savaş açtılar. Sırplar Rusya'ya güvenmekteydi ve onu adeta koruyucu bir kalkan olarak görüyordu. Ayrıca Fransa'da Rusya'nın yanında yer alınca taraflar belli oldu ve hepsi birbirine savaş ilan etti. Bu sırada Karadağ'da Sırpların müttefiki olarak savaşa katıldığını açıkladı. İngiltere her ne kadar Fransa taraftarı olsa da bu büyük savaştan uzak durmaya çalışacaktı. Almanya ise ilk savaş planını düşünmeye başladı ve aklına Rusya'nın oldukça soğuk bir ülke olduğunu, bölgeye asker göndermekte de yavaş kalacağı şeklinde bir fikir getirdi. Ayrıca Almanya'nın bir diğer planı da komutan Van Molt'un liderliğinde bütün askerlerini kullanıp hızlıca Fransa'yı mağlup etmek ve Ruslar gelene kadar da ordusunu doğuya yöneltip tüm Rusya'yı ele geçirmekti. Fransa tedbir alarak Alman sınırına güçlü mevzilerle bir savunma hattı kurdu. Fakat Almanya için bu sıkıntı değildi. Almanlar Fransa ile vakit kaybetmek istemiyordu ve etrafından dolaşmaya karar verip henüz tarafsız bir ülke olan Belçika'ya saldırmaya başladılar. Sınırın bir kısmı direkt alınınca Belçikalılar ülkelerini korumak için Almanya'nın karşısına güçlü bir şekilde çıktılar. Amaçları Almanları yavaşlatmaktı ve bunu başarıp çok iyi bir savunma başarısı gösterdiler. Bu arada İngiltere tarafsız bir ülkeyi işgal eden ve barbarlar olarak gördüğü Almanya'ya çok sinirlendi ve böylece İngilizler de ona savaş ilan etti. Fakat bu arada Almanlar Belçika'yı yenilgiye uğratıp ilerlemeye başladı ve ülkenin neredeyse tamamını ele geçirmeyi başardı. Tüm bunlar olurken mavi taraf yani İtilaf devletleri Almanya'nın kötü adam olduğunu gösteren propaganda afişleri yayınlandı ve bunları tüm dünyaya dağıttı. Amerika Birleşik Devletleri ise tarafların barışmasından yanaydı. Ayrıca ABD'de yaşayan büyük bir Alman nüfusu vardı ve bunlar sokaklarda eylem yaparak yaşasın Almanya şeklinde tezahüratlarda bulunuyorlar ve ülkelerini destekliyorlardı. Tekrar savaşlara dönersek Ruslar bölgeye beklenenden de hızlı ulaştı. Derken Almanya Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bir telgraf yollayarak Rusya ile savaşmalarını emretti. Onlar da bunu hemen kabul ederek Rusya topraklarının çok az bir kısmını işgal etmeyi denedi. Ancak Rusya çok güçlüydü ve hızlıca Avusturya Macaristan'ı bozguna uğratarak bölgedeki topraklarını almayı başardı. Almanya bunu görünce endişelendi ve doğuyu korumak için Fransa tarafındaki bir kısım askerini Rusya sınırına göndermek zorunda kaldı. Sırbistan ise Avusturya Macaristan'ın tüm işgal girişimlerini kolay bir şekilde püskürtmeyi başarıyordu. Bu arada Almanya'ya iyi bir haber var. Kuzeydeki çatışmalarda Almanlar Rus ordularını yok etmeyi başardılar. Batı cephesinde ise her şey Almanya'nın istediği gibi gidiyordu ki başkent Paris sınırlarına kadar ulaştılar. Fakat burada çok yoğun bir şekilde çatışmalar vardı ki Fransa İngilizlerden yardım aldı ve böylece Almanya tekrar geri püskürtülmeye başlandı. İki tarafta kuzeye doğru ilerledi ve sonunda bu uzun olan cephede yıllarca sürecek olan bir siper savaşı başladı. İki tarafta çok ağır kayıplar verince herkes bu savaşın toprak alarak değil birbirlerini yıpratarak geçeceğini anlamıştı. İngilizler Almanların Kuzey Denizi üzerinden yemek getirmesinin önüne geçmek için bir engel oluşturdular. İki tarafta siper bölgesinde yaşanan çok sayıda asker kayıplarının önüne geçmek için bir çözüm düşünüyordu. Bu arada Okyanusya kıtasındaki Avustralya ile Alman Yeni Ginesi arasında krizler başladı. Ardından bu bir savaşa dönüştü ve Avustralya hızlıca düşman topraklarını ele geçirmeyi başardı. Almanya'nın Afrika'daki sömürgeleri ise İtilaf devletleri tarafından işgal edildi. Bu arada savaşa yeni devletler katıldı. İtalya ittifakların tarafına geçti. Japonya ise İtilaf devletlerinden yana oldu. Ayrıca Japonya kendine büyük bir imparatorluk kurma hayalindeydi ve bunu gerçekleştirmek için ilk olarak okyanus ötesindeki Alman adalarına asker gönderip oraları kontrolüne aldı. Avrupa'da ise İtalya çeşitli nedenlerden
sebeplerden dolayı taraf değiştirerek İtilaf devletlerinden yana oldu. Böylece Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile İtalya Krallığı arasında bu cephede bir savaş başladı. Almanya safındaki ittifak devletlerinin yeni müttefiği Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Karadeniz'de devriye gezen Osmanlı gemileri Rus limanlarını bombardımana tutunca Osmanlılar otomatikmen ittifakların yanında savaşa girmişti. Fakat bu durum İngilizleri kuşkulandırdı. Çünkü Orta Doğu petrolle doluydu ve İngiltere bu petrollerin tamamını kendine istiyordu. Ruslar Osmanlı sınırlarına saldırdı. Bunun üzerine karşılık vermek için bölgeye gelen Türk askerleri havanın çok soğuk olmasına alışık olmadıklarından donarak öldüler. Bu arada Osmanlı İngilizlerin kontrolündeki Süveyş kanalını ele geçirmek için bölgeye asker yolladı fakat başarısız oldu. Daha sonralarında İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmeye çalışsa da Osmanlı'nın bozgununa uğradılar. Rusya doğudan ilerleyip çoğu şehri işgal etmeyi başardı. Fakat Enver Paşa komutasındaki yeni Osmanlı halkı ve askerleri Rusya'yı çok iyi bir şekilde başarıyla geri püskürttüler. Fakat İngilizlerin gözü petrolde olduğu için Basra körfezindeki sınıra baskın düzenledi ve bir kısmını işgal etti. Ardından Lawrence'ın önderliğinde hızlıca ilerleyip Bağdat'a kadar geldiler. Almanya ise bu sırada yeni bir plan yaptı ve İngiliz şehirlerine zeplinlerle bir hava saldırısı düzenledi. Kısa süre sonra İtilaf devletleri Almanlara kaybetmemek için siper savaşlarının yaşandığı bölgede kimyasal silah kullanmaya başladı. Bu arada Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'ı tek başına almaya gücü yetmiyordu ve yardıma ihtiyacı vardı. Derken Bulgaristan kendini daha da büyütmek istiyordu ve bunu da bir fırsat olarak bilip Almanya'nın tarafı olan ittifakların yanında savaşa girdi. Böylece iki ülke bir olup Sırbistan'ı kolay bir şekilde saf dışı bıraktılar. Sene 1916 olduğunda ise Portekiz İtilaf devletlerinin yanında savaşa katıldı. Bu arada Kuzey Denizi'nde İngiltere ile Almanya arasında bir gemi savaşı oluyordu. Fakat iki tarafta kayba uğrayınca geri çekildiler. İngiltere halkından bolca asker toplayıp onları Batı cephesine gönderdi. Burada Fransızlar çok güçsüzleşmişti ve tam kaybediyordu ki diğer taraftan İngilizler gelip saldırmaya başladı ve yoğun çatışmalar hızla devam etti. Doğu cephesinde ise Almanya Rusları oldukça iyi bir şekilde püskürtmeyi başardı ve onları kendi bölgelerine çekti. Fakat Ruslar hızlıca toparlandı ve Brusilov taarruzu adında bir hücum başlatınca topraklarını geri aldı. Romanya ise Rusların bu başarısıyla gurur duydu ve onun yanında savaşa girmeye karar verdi. Fakat girer girmez ittifakların bozgununa uğradılar. Bu arada Yunanistan'da İtilaf devletlerinin yanında savaşa katıldı ve hücum etmeye başladı. Yıl 1917 olduğunda ise herkes hem yorulmuş hem de bitkin bir duruma gelmişti. Fransızlar isyanlarla boğuşuyor, Almanlar açlık çekiyor ve Ruslar da bütün kaynaklarını tüketmiş durumdaydı. Kimin kazandığı hala belli değildi ve ortalıkta büyük bir sessizlik vardı. Peki bu durumda ilk kim düşecekti? Rusya. St. Petersburg'da önü engellenemeyen büyük bir ayaklanma başladı ve devlete isyanlar adeta bir devrime dönüştü. Birkaç ay sonra Bolşevik adındaki komünistler Rus Çarlığını devirdi. Yönetimi ele alan komünizm rejimi ülkeyi hemen savaştan çıkardı. Bu Almanya için harika bir haberdi ve artık Doğu cephesiyle uğraşmayacak, sadece Batı ile ilgilenecekti. Fakat Almanların sevinmesi kursağında kalacaktı ki çok geçmeden Amerika Birleşik Devletleri itilafların yanında savaşa katılmaya karar verdi. Amerika savaşın başından bu yana itilaf devletlerine para karşılığında çeşitli yardım malzemeleri satıyordu ve bu sayede oldukça gelişip dünyanın en büyük ekonomisi olma özelliğini kazanmıştı. Artık en güçlü ülke konumundaydı ve bu da Almanları oldukça korkutuyordu. Bu yüzden Almanya Meksika'ya ABD'ye saldırır mısınız şeklinde rica içeren bir mektubu gemiyle göndermek istedi. Fakat İngiltere bunu durdurdu ve mektubu Amerika'ya iletti. Böylece ABD öfkelenip saldırı gemilerini Almanya'ya doğru göndermeye başladı. Durum bu olunca Almanya endişelendi ve korkmaya başladı. Artık Almanlar tek çareyi Amerika gelmeden İngiltere'yi ve Fransa'yı pes ettirmek olduğunu düşündü. Böylece son şansını denemek istedi. Ülkedeki tüm askerlerini bölgeye yollayıp büyük saldırılar düzenlemeye başladı. İtilaf devletleri bu devasa güç karşısında iyi savunma gösterseler de biraz geriye doğru itildiler. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne ait on binlerce askerin bölgeye gelmesiyle İtilaflar karşı saldırı başlatıp hızla
hızla Almanya'yı topraklardan çıkardı. İttifaklar toprak kaybetmeye başladı ve önce Osmanlı İmparatorluğu çekildi. Sonra sırasıyla Bulgaristan, Avusturya Macaristan ve en sonunda da 11 Kasım 1918'de Almanya savaştan çekildi. Barış Antlaşması'nda Almanya'ya askeri gücü azaltma, özür dileme ve savaşın tüm masraflarını ödeme gibi yaptırımlar uygulandı. Almanya bu ambargolardan dolayı dünyaya kin duymaya başladı ve önündeki 2. Dünya Savaşı'nın hesabını yapmaya başladı. Savaş sonucunda 21 milyon insan öldü ve 18 milyondan fazla da kayıp vardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer 2. Dünya Savaşı'nın da gelmesini istiyorsanız bu videoyu 100.000 like'a ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.